Gasp eden Kral Vortigern, Londra'daki tahtına kurulmuştu. Tam o anda, nefes nefese bir haberci koşarak içeri girdi ve yüksek sesle bağırdı. "Kalk, Lord Kral, düşman geldi." Ambrosius ve Adır, tahtını geri almak için yürüyüşe geçti ve yanlarında tam 20.000 kişi var, büyük bir yemin ettiler. "Rabbim, bu yıl bitmeden seni öldürecekler. Kuzey rüzgarı gibi üzerine geliyorlar. Acele et." Bu sözlerle Vortigern'in yüzü kül gibi beyazladı. Ayağa kalktı ama etrafında yalnızca kaos ve kargaşa vardı. En iyi ustalarını, zanaatkarlarını ve inşaatçılarını çağırttı. Onlara şiddetle emretti, topraklarının en batısında, büyük ve sarp bir kale inşa edilecekti. Oraya kaçacak, intikamdan kurtulacaktı. "Ve bu iş 100 gün içinde tamamlanacak," diye haykırdı. "Yoksa aranızda tek bir can bırakmam." Tüm zanaatkarlar hayatlarından korkarak uygun bir yer buldular ve temelleri hevesle atmaya başladılar. Ama duvarlar yerden yükselir yükselmez, gece boyunca görünmez bir güç tarafından yıkılıp parçalanıyordu. Kimse nasıl olduğunu, kimin yaptığını anlayamıyordu. Ve bu her gece tekrarlandı. Korkuya kapılan işçiler kralın önüne kapandılar, yalvardılar. Öfke ve dehşet içindeki Vortigern, astrologları ve büyücüleri çağırttı. Onlarla uzun uzun konuştu. Büyülerini yaptılar, fallarına baktılar ve sonunda şunu ilan ettiler. Ölümlü babadan doğmamış bir gencin kanı gerekli. O kanla kalenin temelleri sıvanmalı. Ancak o zaman kale ayakta durabilir. Hemen her yöne haberciler gönderildi. Böyle bir çocuk aranacaktı. Ve habercilerden bir kısmı, belirli bir köy sokağından geçerken, kavga eden bir grup erkeğe rastladı. İçlerinden biri bağırıyordu. "Git buradan, şeytan, ölümlü bir babanın oğlu değilsin sen. Git, babanı bul ve bizi rahat bırak." Haberciler dikkatle o çocuğa baktılar. Adını sordular. Kimi, Merlin, dedi. Kimi doğumunun ve ebeveynliğinin kimse tarafından bilinmediğini söyledi, kimi ise babasının yalnızca kötü bir şeytan olduğunu iddia etti. Bunu duyan memurlar Merlin'i yakalayıp kralın huzuruna çıkardılar. Ama Merlin, öne sürülür sürülmez yüksek sesle sordu, "Neden buraya sürüklendim?" "Büyücülerim," dedi Vortigern, "bana insan babası olmayan bir çocuk bulmamı söyledi. Kanını kaleye serpecekler ki kale ayakta dursun." "O büyücüleri," dedi Merlin soğukkanlılıkla, "huzuruma çağır. Onları bir yalanla mahkum edeceğim." Kral şaşırdı ama emretti. Büyücüler gelip Merlin'in karşısına oturdular. Merlin onlara döndü ve dedi ki, "Kalenin temelini engelleyen şeyin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Benim kanımı çimento gibi kullanmak istediniz, sanki bu işe yararmış gibi. Peki şimdi söyleyin, yerin altında ne var, kuleye zarar veren şey nedir?" Büyücüler korktular, sessiz kaldılar. Merlin krala döndü, "Efendim, işçilerin, büyük bir su havuzuna ulaşana dek derinlere kazmasını emredin." Emir verildi ve yapıldı. Yerin çok altında, gizli bir havuz keşfedildi. Merlin yine büyücülere döndü, "Şimdi söyleyin, sahte dal kavuklar, bu havuzun altında ne var?" Sessizlik. Krala döndü, "Bu havuzu boşaltın. Altında 2 ejderha bulacaksınız. Büyük, devasa. Şu an uyuyorlar. Ama geceleri uyanıyor, birbirlerine saldırıyorlar, kavga ediyorlar. İşte bu kavga yeri sarsıyor ve bu yüzden kule bir türlü temellere oturmuyor." Kral hayrete düştü ama emretti. Havuz boşaltıldı ve gerçekten de, tam Merlin'in dediği gibi, derin uykuda 2 ejderha bulundu. Vortigern geceye dek havuzun kenarında bekledi. Başka ne olacağını görmek istiyordu. Sonra, o 2 ejderha uyandı. Biri beyaz, diğeri kırmızı. Birbirlerine yaklaştılar ve şiddetli bir kavga başladı. Nefeslerinden ateş fışkırıyordu. Önce beyaz ejderha üstün geldi, kırmızıyı gölün köşesine sürükledi. Sonra kırmızı döndü, savaşı yeniden başlattı ve beyazı geri püskürttü. En sonunda, kırmızı ejderha zayıf düştü. Beyaz ejderha ise kayboldu. Kimse nereye gittiğini bilmiyordu. Savaş bitince kral, Merlin'den bunun ne anlama geldiğini sordu. Merlin gözyaşlarına boğuldu ve şu kehanete haykırdı. Bu kehanetle ilk kez Kral Arthur'un gelişini haber verdi. Kırmızı ejderha İngiliz ulusunu temsil eder. Beyaz ejderha ise senin davet ettiğin Saksonları. Ey kral, dağlar vadiler gibi düzlenecek, nehirler kan akıtacak. Şehirler yanacak, kiliseler harabeye dönecek. Ama ezilen bir millet sonunda ayağa kalkacak ve yabancıları yenecek. Çünkü Cornwall'dan bir domuz yükselecek, boyunlarını ayaklarının altında ezecek.
Adayı gücüyle yönetecek, Galya ormanlarına hükmedecek. Romulus hanedanı ondan korkacak, tüm dünya ondan korkacak ve sonunu kimse bilmeyecek. Halkın dilinde ölümsüz olacak. Ama sen, ey Vortigern, Konstantin'in oğullarından kaç, seni kulede yakacaklar. Kendi babanın Catelyn ihanet ettin, Sakson putperestleri bu topraklara sen getirdin. Aurelius ve Adr şimdi babaları için intikam almak üzerine geliyorlar. Beyaz ejderhanın yavrusu ülkeni yok edecek ve kanını yalayacak. İstersen bir sığınak bul, ama Tanrı'nın felaketinden kim kaçabilir ki? Kral tüm bunları duydu, titredi. Günahlarıyla yüzleşmiş, mahkum edilmiş gibiydi. Tek kelime edemedi. Sadece kuleyi tamamlatmak için işçileri durmaksızın çalıştırdı ve oraya kaçtı. Bu arada, meşru Kral Aurelius, Britanyalıları bayrağı etrafında toplamaya başlamıştı. Saksonlara karşı harekete geçmeden önce, tek bir amacı vardı. Önce Vortigern ölmeliydi. Cambridge'ya yürüdü. Gasp edenin inşa ettirdiği kulenin önüne geldi. Tüm şövalyelerine bağırdı, Britanya'yı mahveden, babamı ve sizin kralınızı öldüren kişiden intikam alın. Binlerce kişiyle kale duvarlarına koştular. Ama her seferinde geri püskürtüldüler. Sonra Aurelius emretti, kale her yanından ateşe verilsin. Alevler hızla yayıldı, duvarlardan tavana, tavandan içeriye. Güçlü bir yangın kuleyi sardı ve Vortigern'ı içinde yaktı. Sonra Aurelius ordusunu Hengist ve Saksonlara çevirdi. Onları birçok yerde yendi, güçlerini kırdı ve topraklara barış getirdi. Kral, ilerleyerek harabe kiliseleri onarmaya başladı. Salisbury yakınlarındaki manastıra geldiğinde, orada yatan şövalyelerin mezarlarını gördü. Hengist'in ihaneti yüzünden katledilmişlerdi. Eskiden Hengist, Vortigern ile ateşkes görüşmesi yapmıştı. Barış için buluşacaklardı, ama her Sakson askeri giysisinin altına uzun bir hançer saklamıştı. Bir işaretle, neredeyse 500 Britanyalı şövalye aniden katledildi. Aurelius bu yeri görünce derin bir keder kapladı içini. Bu kadar soylu şehit için kalıcı, değerli bir anıt yapılmalıydı. Pek çok zanaatkar ve inşaatçıyla görüştü ama boşuna. Sonunda Başpiskopos'un tavsiyesiyle Merlin'e başvurdu, bu adamların mezarını nasıl onurlandırabilirim? Eğer onlara gerçekten ölümsüz bir anıt dikeceksen, dedi Merlin, İrlanda'daki Kilraus Dağı'na haber gönder. Orada devlerin dansı denen bir taş yapı var, devasa boyutlarda, harika bir yapı. O taşları buraya getirip bu yerin etrafına dikilirse, sonsuza dek ayakta kalırlar. Aurelius güldü, nasıl mümkün olabilir ki bu? O kadar büyük taşları o kadar uzaktan taşımak, üstelik İngiltere'de de yeterince taş yok mu? Boşuna gülme, kral, dedi Merlin ciddiyetle. O taşlar sıradan taşlar değil. Mistik güçleri var, iyileştirici erdemleri var. Eski devler onları Afrika'nın en uzak kıyılarından İrlanda'ya taşıdı. Ağır hastalıklarda o taşlarla banyo hazırlarlar, suya atarlar ve hastalar iyileşir, savaşta yaralananlar bile iyileşir. Her taşın ayrı erdemi var. Britanyalılar bunu duyunca kararlarını verdiler. O taşlar getirilecekti. İrlanda halkı engel olursa, savaşılacaktı. Kralın kardeşi Adr komutan seçildi. 15.000 askerle yola çıktılar ve İrlanda'ya ulaştılar. Kral Gilomanius onlara karşı çıktı. Büyük bir savaş verdiler. Ama sonunda devlerin dansına ulaştılar. O manzara karşısında hepsi sevinç ve hayranlıkla donup kaldı. Taşları yerinden oynatmaya çalıştılar. Tüm ordunun gücü yetmedi. Ta ki Merlin, onların çaresizliğine gülerek öne çıkana dek. Harika düzenekler kurdu ve o devasa taşları kolayca indirip gemilere yerleştirdi. Hepsini Salisbury'ye getirdiler. Aurelius, başında tacıyla, Pentekost bayramını 4 gün boyunca büyük bir ihtişamla kutladı. Tüm din adamları ve halk arasında Merlin, taşları kaldırıp şövalyelerin ve baronların mezarının etrafına yerleştirdi, tıpkı İrlanda dağlarında durdukları gibi. Ve böylece, Stonehenge, adıyla bilinen anıt doğdu. Bugün hala Salisbury Ovası'nda durmaktadır. Çok geçmeden Aurelius zehirlenerek öldürüldü. Winchester'da, kendisi de devlerin dansının içine gömüldü. Tam o anda gökyüzünde inanılmaz bir kuyruklu yıldız belirdi. Parlaklığı görülmemiş türdendi. Bir ışın fırlattı ve ağzından 2 ışın çıkaran bir ateş ejderhası şeklini aldı. Işınlardan biri Galya üzerine uzanıyordu, diğeri ise İrlanda denizi üzerinde 7 küçük ışınla son buluyordu. Bu görüntü halkı büyük bir korkuya boğdu. Adr, Vortigern'in oğluna karşı Cambridge'ya yürürken bu işaretin ne anlama geldiğini öğrenmek istedi.
Merlin çağrıldı. Öne çıktı ve yüksek sesle bağırdı. Ey büyük kayıp, ey büyük Britanya, büyük prensimiz bizden gitti. Aurelius Ambrosius öldü. Tanrı yardım etmezse, bu ölüm bizim de sonumuz olacak. O halde acele et, asil Adır. Düşmanı yok et. Zafer senin olacak ve sen tüm Britanya'nın kralı olacaksın. Çünkü ateşli ejderha şeklindeki yıldız seni simgeliyor. Galya üzerindeki ışın ise, senin en güçlü oğlunu. Tüm o krallıklar ona itaat edecek. Ve böylece Merlin, ikinci kez Kral Arthur'un gelişini müjdeledi. Adır kral olduğunda Merlin'in sözlerini hatırladı. Yıldızdaki ejderhaya benzer iki ejderha figürü yaptırdı. Birini Winchester Katedrali'ne verdi. Diğerini ise tüm savaşlarında önünde taşıdı. Ve o günden itibaren, Adır Pendragon olarak anıldı. Ejderhanın başı. Adır Pendragon tüm toprakları dolaşıp İskoçya'ya dek yürüdükten sonra Londra'ya döndü ve adaleti tesis etti. Paskalya zamanında büyük bir ziyafet düzenledi. Bu ziyafette pek çok kont ve baron vardı. Aralarında Cornwall Dükü Gurloy ve eşi Iorna. Iorna, tüm Britanya'nın en güzel kadını olarak tanınıyordu. Kısa süre sonra Gurloy savaşta hayatını kaybetti. Adır ise Iorna'yı eşi yapmaya karar verdi. Ama Iorna, Cornwall'ın en uzak kıyısındaki Sarp Tintagil kalesine kapanmıştı. Adır, Merlin'i çağırıp yardım istedi. Merlin bir şart öne sürdü, evlilikten doğacak ilk oğul ona verilmeliydi. Çünkü Merlin biliyordu, o çocuk, uzun zamandır beklenen prens olacaktı. Kral Arthur, Adır sonunda Iorna ile evlendi. Bir gün Merlin kaleye geldi ve dedi ki, "Efendim, şimdi çocuğunuzun beslenmesi için gerekli düzenlemeyi yapmalısınız." "İstediğin gibi olsun," dedi kral tereddütsüzce. "Bu toprakta dürüst ve sadık bir efendi tanıyorum," dedi Merlin. "Çocuğun bakımını ona ver. Adı Sir Ector, hem İngiltere'de hem de Galler'de büyük mülkleri var. Çocuk doğduğunda, vaftiz edilmeden bana teslim edilsin. Arka kapıda bekliyorum ve onu bu iyi şövalyeye götüreceğim." Çocuk doğduğunda kral, onu altın kumaşa sarıp 2 şövalye ve 2 hanımefendiye teslim etti. Arka kapıda fakir kılıklı bir adam bekliyordu. O adam Merlin'di. Merlin çocuğu kutsal bir rahibeye götürdü. Arthur adıyla vaftiz ettirdi. Ardından Sir Ector'un evine teslim etti. Sir Ector'un eşi onu kendi çocuğu gibi emzirip büyüttü. Ve o evde, uzun yıllar boyunca kimse onun nerede olduğunu bilmedi. Yalnızca Merlin ve kral. Kısa süre sonra kral ağır bir hastalığa yakalandı. Saksonlar bu fırsatı kaçırmadı. Denizden geri döndüler, topraklara saldırdılar, ateş ve kılıçla her şeyi yok ettiler. Adır bunu duyunca zayıflığının kaldırabileceğinden çok daha büyük bir öfkeye kapıldı. Tüm soylularını huzuruna çağırdı. Korkaklıkları için azarladı. Neredeyse ölüm döşeğinde olmasına rağmen şöyle yemin etti, "Ben bizzat onlara önderlik edeceğim." At sırtında gidemeyecek kadar zayıftı. Taşınabilir bir sedye hazırlatıldı. Ve o sedye ile tüm ordusuyla birlikte Saksonlara doğru yürüyüşe geçti. Saksonlar Uther'in yarı ölü halde geldiğini duyunca onu küçümsediler. "Cesur adamların yarı ölüyle savaşması utanç olur," dediler. Şehirlerine çekildiler, kapılarını bile açık bıraktılar. Adır hemen emretti, "Kasabaya saldırın." Gecikmeden saldırdılar. Saksonlar çok geç pişmanlık duyarak savunmaya koştular. Savaş geceye dek sürdü. Ertesi gün yeniden başladı. En sonunda liderleri Octa ve Eosa öldürüldü. Saksonlar geri döndü ve kaçtı. Britanyalılar tam bir zafer kazandı. Kral bu zaferle öyle büyük bir sevinç duydu ki, neredeyse yardımsız doğrulamıştı. Sedyede dik oturdu. Gülen, neşeli bir yüzle dedi ki, "Bana yarı ölü kral dediler." Ve haklıydılar. Ama yarı ölü bir zafer, tam sağlıkla yaşanan bir yenilgiden çok daha iyidir. Onurla ölmek, utanç içinde yaşamaktan iyidir. Ama düşman yenilmiş olsa da savaşa hazırdı. Adır onları kovalayacaktı. Ancak hastalığı artık çok ilerlemiş, şövalyeleri ve baronları onu bu maceranın dışında tutuyordu. Düşman cesaret aldı. Toprakları tahrip etmeye başladı. Ve sonunda, en kötü ihanet geldi. Düşman, kralı zehirle öldürmeye karar verdi. Verulum'da hasta halde yatarken, her gün içtiği temiz su kaynağı gizlice zehirlendi. Ve ertesi gün Adır, ölüm sancılarıyla yakalandı. Bu kötülük fark edilmeden önce yüzlerce kişi daha zehirlenmişti. Kuyu, üstüne toprak yığılarak kapatıldı. Şövalyeler ve baronlar derin bir keder içinde bir araya geldi. Merlin'e başvurdular. Kralın son sözlerini öğrenmek istiyorlardı,
Ama Adır artık konuşamıyordu. Çare yok, dedi Merlin. Tanrı'nın iradesi gerçekleşmeli. Ama yarın sabah huzuruna çıkın. Çünkü Tanrı onu ölmeden önce konuşturacak. Ertesi sabah tüm baronlar, Merlin'le birlikte kralın yanına geldiler. Merlin yüksek sesle seslendi. Efendim, oğlun Arthur, günlerin bitiminde bu krallığın kralı olacak mı? Adır Pendragon başını çevirdi. Hepsinin duyabileceği şekilde dedi ki, Tanrı'nın ve benim lütfum ona olsun. Ruhum için dua etmesini istiyorum ve tacımı talep etmesini. Aksi halde bütün kutsamamı kaybetsin. Ve o sözlerle, öldü. Piskoposlar, din adamları ve büyük bir halk kalabalığı bir araya geldi. Kral için ağıt tutuldu. Cesedi manastıra taşındı, kardeşi Aurelius'un mezarının yanına. Devlerin dansının içine. Prens Arthur tüm bu süre boyunca Sir Ector'un evinde büyüdü. Kendi öz oğlu gibi yetiştirildi. 15 yaşında artık yakışıklı, uzun boylu, güçlü ve şövalye eğitimine uygun her konuda yetenekli bir delikanlıydı. Ama babasını bilmiyordu. Merlin her şeyi öyle düzenlemişti ki, Adır ve kendisi dışında kimse gerçeği bilmiyordu. Ve böyle oldu ki, Kral Uther'in ölüm döşeğindeki sözlerini duyan pek çok şövalye ve baron büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kimileri şüphe duydu, kimileri hoşnutsuz oldu. Büyük lordlar ve prensler kendi topraklarına çekildiler. Silahlı adamlar topladılar. Her biri tacı kendisi için kazanmak istiyordu. Eğer bu büyücünün krala zorla söylettiği bir oğul gerçekten varsa bile, diyorlardı içlerinde, biz neden sakalsız bir çocuğun buyruğuna girelim? Topraklar uzun süre büyük bir tehlike içinde kaldı. Her lord kendi çıkarını güdüyordu. Saksonlar ise giderek daha cesur hale geldi. Kasabalar ve köyler her yanda yakılıp yıkıldı. Sonunda Merlin, Canterbury Başpiskoposu Bryce'e gitti. Ona şunu danıştı, tüm kontları, baronları, şövalyeleri ve savaşçıları Noel öncesinde Londra'ya çağırsın. Lanet altında, kim kral olacağını görmek için. Başpiskopos bunu yaptı. Noel arifesinde Londra'da toplandılar. Uzun süre Saint Paul Kilisesi'nde dua ettiler. Başpiskopos gökten bir işaret niyaz etti, Britanya'nın gerçek ve meşru kralı kim olmalıdır? Ve dua ederken, kilise bahçesinde bir şey dikkatlerini çekti. Kilisenin kapıları önünde, çıplak bir kare taş ve ortasına saplanmış bir kılıç. Kılıcın üzerinde altın harflerle şu yazıyordu. Bu taştan kılıcı çıkaran, İngiltere'nin haklı kralıdır. Herkes büyük bir hayrete düştü. Ayin biter bitmez soylular, şövalyeler ve prensler hevesle dışarı koştular. Hemen bir yasa ilan edildi. Kılıcı çeken, Britanya kralı olarak kabul edilecekti. Pek çok şövalye ve baron tüm güçleriyle denedi. Kimileri defalarca çekti, ama hiçbiri onu kıl kadar oynatamadı. Hepsi boşuna deneyince Başpiskopos dedi ki, cennetin seçilmişi henüz aramızda değil. Ama Tanrı, onu birkaç gün içinde bize gösterecek. 10 ünlü şövalye kılıcı korumak için görevlendirildi. Tüm topraklara ilan edildi, denemek isteyen herkes serbestti. Ama günler geçti, nazik de olsa, sıradan da olsa, kimse kılıcı yerinden oynatamadı. Yılbaşı gecesi Londra'da büyük bir turnuva düzenlenecekti. Başpiskopos bunu özellikle istemişti. Bu zorlu ve huzursuz zamanlarda lordları ve halkı bir arada tutmak için. O turnuvaya pek çok şövalye katılacaktı. Aralarında Sir Ector da vardı. Arthur'un üvey babasıydı. Londra yakınlarında büyük mülkleri olan bir efendiydi. Yanında yeni şövalye olan oğlu Sir Kay de vardı. Ve genç Arthur da. Tüm sporları izlemek için. Ama dövüşlere giderken Sir Kay aniden bir şey fark etti. Kılıcı yoktu. Babasının evinde unutmuştu. Arthur'a döndü ve rica etti, geri dön ve getir. Hemen gidiyorum, dedi Arthur. Ve hızla geri döndü. Eve geldi. Kapılar kapalıydı. Ev boştu. Herkes turnuvaya gitmişti. Arthur bir an düşündü. Sonra kendi kendine dedi, kilise bahçesine gideyim, oradaki kılıcı alıp getireyim. Kardeşim bugün kılıçsız kalmasın. Kilise bahçesine geldi. Atından indi. Kapıya bağladı. Kılıcı koruyan 10 şövalye de turnuvaya gitmiş. Ortalıkta kimse yoktu. Kılıcın sapını tuttu. Hafifçe ve sertçe çekti. Kılıç taştan çıktı. Arthur aldı. Atına bindi. Sir Kay'e gelip kılıcı uzattı. Sir Kay kılıcı görür görmez, anladı. Bu taştaki kılıçtı. Hemen babasına doğru sürdü. Bağırdı, efendim, işte taşın kılıcı. O halde, bu toprakların kralı ben olmalıyım. Sir Ector kılıca baktı, sonra Arthur'a döndü. İkisini kilise bahçesine götürdü. Üçü birlikte kiliseye girdiler.
Sir Key yemin üzerine gerçeği itiraf etti, kılıcı kardeşi Arthur getirmiş. Sir Ector genç Arthur'a döndü, kılıcı nasıl aldın? Efendim, dedi Arthur, eve gittim. Kapılar kapalıydı, kimse yoktu. Kardeşimi kılıçsız bırakmak istemedim. Kilise bahçesine geldim ve taştan çektim. Hiç zorlanmadım. Sir Ector derin ve kararlı bir bakışla Arthur'a baktı. Eğer gerçekten böyle olduysa, dedi, bu toprakların kralı sensin. Tanrı böyle istiyor. Çünkü o kılıcı yalnızca Britanya'nın haklı kralı taştan çıkarabilir. Ama kendi gözlerimle görmem gerekiyor, kılıcı yerine koy ve tekrar çek. Bu ne kadar kolay, dedi Arthur. Ve hemen yerine koydu. Önce Sir Ector denedi, olmadı. Sonra Sir Key, olmadı. Sonra Arthur elini uzattı, pomeli tuttu ve kolayca çekip çıkardı. Sir Ector yere diz çöktü. Sir Key de onunla birlikte. Hemen Arthur'a boyun eğdiler. Egemen lordlarına saygı gösteriyorlardı. Arthur yüksek sesle bağırdı, "Ah, sevgili babam ve kardeşim, neden önümde diz çöküyorsunuz?" "Hayır, Lord Arthur," diye yanıtladı Sir Ector. "Seninle kan bağımız yok. Ne kadar yüce bir akrabaya sahip olduğunu daha önce düşünemezdim. Çünkü sen benim için yalnızca evlatlık bir çocuktun." Ve bebekliği hakkında bildiği her şeyi anlattı. Yabancı bir adamın onu altın karşılığında teslim ettiğini, kendi öz çocuğu gibi büyüttüğünü ve sonra o adamın ortadan kaybolduğunu. Genç Arthur bunu duyunca Sir Ector'un boynuna sarıldı. Ağladı. "Bugün," dedi, "tek bir günde, hem babamı, hem annemi, hem de kardeşimi kaybettim." "Efendim," dedi Sir Ector yumuşakça, "kral olduğunuzda, bize ve biz olanlara lütufkar olun." "Eğer olmazsam," dedi Arthur, "gerçek bir insanın oğlu değilimdir. Çünkü dünyada en çok size borçluyum. Siz ve hanımefendi eşiniz, beni her zaman öz çocuğunuz gibi tutup büyüttünüz. Tanrı'nın iradesiyle kral olursam, ne isterseniz yapacağım. Allah korusun, bunda başarısız olayım. Yalnızca şunu dilerim," dedi Sir Ector, "oğlum Sir Key'i, üvey kardeşini, tüm toprakların seneşalı yapasın." "Olacak," dedi Arthur. "Ve o görevde başka biri bulunmayacak, sen ve o yaşadıkça." Kiliseden çıkıp başpiskoposa gittiler. Kılıcın elde edildiğini anlattılar. Başpiskopos Arthur'un elindeki kılıcı görünce, bir gün belirledi ve tüm prensler, şövalyeler ve baronları yeniden Saint Paul Kilisesi'nde topladı. Kılıç taşa geri kondu. Herkes denedi, en büyükten en küçüğe. Hepsi boşuna. Yalnızca Arthur, onu çıkardı. Ama büyük bir gürültü ve anlaşmazlık koptu. Kimileri, "Cennetin iradesidir bu," diye bağırdı. "Yaşasın Kral Arthur." Ama çoğu öfkeyle haykırdı, "Ne? Bu eski asası bilinmez bir çocuğa mı teslim edeceğiz? Kimin oğlu olduğunu bile bilmiyoruz." Tartışma büyüdü, durdurulamadı. Toplantı başpiskopos tarafından dağıtıldı. Candlemas'a kadar ertelendi. Candlemas geldi. Arthur yine tek başına kılıcı çekti. Baronlar daha da öfkeliydi. Paskalya'ya kadar ertelendi. Paskalya geldi, yine aynı. Baronlar bir kez daha Pentekost'a kadar geciktirdi. Ama artık başpiskopos Tanrı'nın iradesini açıkça görmüştü. Merlin'in danışmanlığıyla bir grup şövalye ve silahlı bey bir araya geldi. Arthur'u Pentekost bayramına dek korumak için yerleştirildi. Ve Pentekost günü geldi. Arthur yine kılıcı tek başına çekti. Bu kez hepsi tek bir sesle haykırdı, "Yaşasın Kral Arthur." Artık daha fazla gecikme yok. Başka kral da yok. Bu Tanrı'nın iradesi. Ona ve Arthur'a karşı çıkanı öldüreceğiz. Hepsi yere diz çöktü. Bu kadar uzun süre onu taçtan alıkoydukları için affını dilediler, ağıtlar tuttular. Arthur onları tatlılıkla dinledi ve görkemli bir şekilde affetti. Kılıcı alıp kilisenin yüksek sunağına koydu. Ardından orada bulunanların en ünlü şövalyesi tarafından büyük bir ihtişamla şövalye ilan edildi. Tacı başına kondu. Tüm halka, lordlarına ve sıradan halkına, adaletle, yalnızca adaletle hükmedeceğine yemin etti. Toprak ve kale sahiplerinden saygı ve hizmet aldı. Sir Key İngiltere'nin yüksek seneşalı yapıldı. Sir Badevein Britanya polis görevlisi oldu. Sir Ulfius ise Campbell'a ve ardından tüm sarayıyla büyük bir şövalye ve silahlı adamla Galler'e yürüdü. Caerleon upon Usk'un eski şehrinde bir kez daha taç giydi. Bu arada, onu uzun süre geciktiren şövalyeler ve baronlar da taç giyme törenine gelmişti. Caerleon'daki ziyafete katıldılar. Büyük salonda önlerine kraliyet sofrası kuruldu. Ama ziyafetten sonra Arthur,
Eski kraliyet geleneğine göre, dilediği kişilere büyük lütuflar ve topraklar bağışlamak istedi. Hepsi bir anda ayağa kalktı. Hediyelerini küçümseyerek reddettiler. Sakalsız, bilinmez bir çocuktan hiçbir şey almayacaklardı. Ve iyi hediye vermek yerine, boyunlarına ve omuzlarına sert kılıç darbeleri indirdiler. Salonda ölümcül bir kargaşa çıktı. Arthur onlara bir ateş alevi gibi atıldı. Tüm şövalyeleri ve baronları kılıçlarını çekerek peşine koştular. Çetin bir savaş başladı. Kralın taraftarı üstün geldi. İsyancıları salondan ve şehirden kovdu, kapıları arkalarından kapattı. Arthur kılıcını hevesle ve öfkeyle kullandı. Ama aralarında büyük ün sahibi ve güçlü 6 kral vardı. Hepsi Arthur'a karşı öfkeliydi ve onu yok etmeye kararlıydı. Kral Lot, Kral Nanters, Kral Urien, Kral Karados, Kral Yeder ve Kral Acıçeken. Bu 6 kral ordularını birleştirerek Caerleon'u kuşattı. 15 gün sonra Merlin aniden kamplarına çıka geldi. "Bu ihanetin ne anlama geldiğini söyleyin bana," dedi. Ardından onlara şunu anlattı: Arthur sıradan bir maceracı değildi. Hizmet etmeleri gereken Kral Uther'in oğluydu. Göksel mucize olmasa bile, buna borçluydular. Bazı krallar Merlin'i dinleyip inandı. Ama Kral Lot gibi bazıları, onu küçümseyerek güldü. "Büyücü," dediler. "Yalancı." Ama Merlin, Arthur'la buluşmak üzere anlaştı. Şehir kapısına geldiler. Yanında başpiskopos ve Merlin, Sir Kay, Sir Brastias ve daha pek çoğu vardı. Arthur, krallara sert konuştu. Ya boyun eğecekler ya da. Öfkeyle ayrıldılar. Her iki taraf da silahlandı. "Ne yapacaksınız?" dedi Merlin krallara. "Vazgeçin. 10 kat fazla olsanız yine de kazanamazsınız." "Bir rüya okuyucusundan korkalım mı?" diye alay etti Kral Lot. Merlin ortadan kayboldu ve Kral Arthur'a geldi. Arthur Merlin'e döndü: "Bu isyancıları bertaraf etmek için bir kılıca ihtiyacım var." "O zaman benimle gel," dedi Merlin. "Sana kazanabileceğin bir kılıç var." O gece yola çıktılar. Güzel ve geniş bir göle ulaştılar. Ve gölün ortasında, beyaz giysili bir kolun yüksekten uzandığını gördü Arthur. O kol büyük bir kılıç tutuyordu. "İşte bahsettiğim kılıç," dedi Merlin. Ay ışığında gölde yüzen bir kız gördüler. "Bu kim?" diye sordu Arthur. "Gölün hanımefendisi," dedi Merlin. "Bu gölün üzerinde bir kaya var. Kayanın üzerinde asil bir saray. Orada yaşıyor. Yanına git ve kibarca iste." Kız Arthur'a yaklaştı. Arthur selam verdi. "Hanımefendi," dedi, "suyun üzerindeki o kolu tutan kılıç, ne olurdu o bende olsaydı." "Kılıcım yok." "Sir Kral," dedi gölün hanımefendisi, "o kılıç benim. Eğer istediğimde bana bir hediye vermeyi kabul edersen, onu alabilirsin." "İnancımla," dedi Arthur, "istediğin her hediyeyi veririm." "O halde şu mavnaya bin," dedi kız. "Kendini kürekte ilerlet, kılıcı al, kınıyla birlikte. Hediyemi zamanı gelince isteyeceğim." Arthur ve Merlin indi. Atlarını 2 ağaca bağladılar. Mavnaya bindiler. Kılıca ulaştıklarında Arthur onu sapından tuttu ve yanına aldı. Kol ve el suyun altına çekti. Karaya döndüler ve Caerleon'a doğru yola koyuldular. Ertesi gün Merlin, Arthur'a düşmana şiddetle saldırmasını söyledi. O sırada 300 iyi şövalye Arthur'un tarafına geçmişti. Bahar gündüzünde az kala çadırlarından çıktı. Tam gücüyle üzerlerine atıldı. Sir Badewain, Sir Kay ve Sir Brastias sağda ve solda harika işler çıkardı. En yoğun savaşta ise Arthur, genç bir aslan gibi öfkelendi. Kılıcıyla uzanarak öyle işler yaptı ki şövalyeler ve baronlar sevinç ve hayranlık içinde kaldı. Sonra Kral Lot, Kral Karados ve 100 şövalyelerin kralı arkadan saldırdı. Arthur öne dönüktü, ta ki atı altında öldürülene dek. Kral Lot öfkeyle üstüne atladı ve onu yere serdi. Ama Arthur hemen kalktı, tekrar ata bindi. Merlin'in gölün hanımefendisinden aldığı Excalibur kılıcını çekti. Kılıç 30 meşalenin ışığı gibi parlıyordu, düşmanların gözlerini büyülüyordu. Tüm şövalyeleriyle birlikte yeniden üzerlerine atıldı. Onları geri püskürttü, büyük sayılarla öldürdü. Merlin ise kendi yetenekleriyle aralarına ateş ve zift dumanı yaydı, dağıldılar, kırıldılar, kaçtılar. Caerleon'un sıradan halkı bile geri çekildiklerini görünce ayağa kalktı. Sopalar ve asalarla peşlerine düştüler. Çok uzak mesafelere kaçtılar, pek çok büyük şövalye ve lord öldürüldü. Geride kalanlar bir daha görünmedi. Ve böylece, Kral Arthur ilk savaşını kazandı. Düşmanlarını utandırdı.
Ama 6 kral, ezilmiş olsalar da, yeni bir savaşa hazırlanıyordu. 5'i bir araya gelip yemin etti, iyilik içinde olsa, felaket içinde. Kral Arthur'u yok edene kadar ittifaklarını sürdüreceklerdi. 50.000 atlı asker ve 10.000 yaya ile öncülerini gönderdiler. Kuzey ülkesinden Arthur'a doğru çekildiler. Bedegrain kalesine kadar. Ama Merlin'in tavsiyesiyle Arthur, deniz yoluyla Benwick kralı Ban'a ve Galya kralı Bors'a haber göndermişti. Düşmanları Kral Claudas'a karşı yardım istiyordu. Karşılığında onlara da yardım edeceğini söylemişti. O iki kral sevinçle kabul ettiler. Kısa süre sonra 300 şövalye ile Londra'ya geldiler. Her ikisi de barış ve savaş için iyi donanımlıydılar. Geride büyük bir ordu bırakmışlardı. Arthur ve bakanlarıyla görüştüler, en iyi yolu konuştular. Merlin kendisi gitmeye razı oldu. Bir gecede onları deniz üzerinden İngiltere'ye getirdi. 10.000 süvariyle kuzeye gitti. Bedegrain ormanına, gizlice bir vadide yerleştiler. Ve Merlin'in tavsiyesiyle, 11 kralın uyurken nereye gideceğini öğrendiklerinde, Kral Arthur Kral Ban ve Bors ile birlikte 30.000 kişiyle savaşa hazırlandı. Galya'dan gelen 10.000 kişiyle birlikte toplam oydu bu. Şimdi tavsiyemi dinleyin, dedi Merlin. Kral Ban ve Kral Bors, 10.000 adamlarıyla bu ormana pusuya yatırılsın, gün doğmadan. Savaş bitene kadar oradan kıpırdasın. Sen, Lord Arthur, ordunla gündüz baharında çık. Savaşa öyle gir ki onlar tüm ordunu bir kez görsün. Yalnızca 20.000 kişi olduğunu görünce, daha aceleci ve atılgan olurlar. 3 şövalye ve baronlar bunu içtenlikle kabul etti. Ve Merlin'in tasarladığı gibi yapıldı. Ertesi gün her iki tarafta birbirini gördü. Kuzey ordusu, karşısında bu kadar az kişinin çıktığını görünce büyük bir sevinçle ilerledi. Arthur, Sir Ulfius ve Sir Brastias'a 3.000 silahlı adamla emretti, açık savaş. Şiddetle ilerlemeye başladılar. Düşmanı sağdan soldan öldürdüler, katliam giderek büyüdü. 11 kral, bu kadar az kişinin böyle güçlü işler çıkardığını görünce utandılar. Karşılık olarak şiddetle saldırdılar. Sir Ulfius'un atı altında öldürüldü. Ama o Dük Eustace ve Kral Clarions'a karşı ayakta mücadele etti. Sir Brastias onun tehlikede olduğunu görünce yardıma koştu. Dük'ü mızrakla vurdu, hem Dük hem at yere düştü. Kral Clarions Sir Brastias'a döndü. İkisi de birbirini attan indirdi. Yerde sersemlemiş yatarken atlarının dizleri kemiklere kadar kesildi. Sonra Sir Key geldi. 6 arkadaşıyla 11 krala karşı harika işler çıkardı. Sir Griflet ile Sir Lucas devrildi. Sir Key, Griflet'in yaya kaldığını görünce Kral Nanters'a karşı şiddetle atıldı. Onu yere serdi ve atını Griflet'e verdi. Aynı mızrakla Kral Lot'u da yere serdi ve ağır yaraladı. Ama bunu gören 100 şövalyelerin kralı, Sir Key'e koştu, onu devirdi, atını alıp Kral Lot'a verdi. Sir Griflet ise Sir Key'in düştüğünü görünce mızrağını hazırladı. Güçlü bir silahlı adama atıldı, onu devirdi ve atını alıp Sir Key'e getirdi. Savaş tehlikeli bir hal aldı. Her iki taraf da öfke ve kin içinde çarpışıyordu. Sir Ulfius ve Sir Brastias ikisi de ayaktaydı, at ayaklarının altında ezilme tehlikesiyle. Sonra Arthur, atına mahmuzlar takarak tüm karmaşanın ortasına bir aslan gibi atıldı. Kuzey Galler kralı Credlemont'u sol taraftan vurdu, devirdi. Dizgininden tutup Sir Ulfius'a getirdi. Bu atı al, eski dostum. Ben de bir ata çok ihtiyacım var, benimle savaş. Tam o anda Sir Hector'un, 100 şövalyelerin kralı tarafından yere serildiğini ve atının Kral Credlemont'a verildiğini gördü. Arthur'un öfkesi daha da arttı. Kılıcını Kral Credlemont'un dümmenine indirdi, kalkanın 4. parçasını kıyıya çekti. Kılıç atın boynuna değdi, at öldü, kral yere fırladı. Savaş artık o kadar büyük ve öfkeliydi ki, su ve odun gürültüyü yankılıyordu. Kral Ban ve Bors, pusudan tüm kargaşayı ve çığlıkları duydu. Artık gizli kalamazlardı. Savaşa hazırlandılar. Kalkanlarını taktılar. Koşum düzelttiler. Arthur ise düşmanın öfkesini görünce deli gibi köpürüyordu. Aslan gibi, atını bir yandan öte yana sürdü. Öfkesinden tam 20 şövalye öldürülene kadar durmadı. Kral Lot'u da omzundan ağır yaraladı. Lot meydanı terk etti ve diğer krallara haykırdı. Benim tasarladığımı yapın, yoksa mahvolacağız. Ben, 100 şövalyelerin kralı, Kral Anguizant, Kral Yeder ve Dük Cambinet olarak 15.000 adam alacağız. Bir tur yapacağız. Siz 12.000 kişiyle savaşı tutun.
Sonra aniden arkadan saldırıp onları bozguna uğratacağız. Yoksa asla onlara dayanamayız. Lot ve 4 kral yanlarındakilerle bir kenara çekildi. Diğer 6 kral ise rütbelerini Arthur'a karşı giydirip uzun ve güçlü bir şekilde savaşmaya devam etti. Tam o sırada, Kral Ban ve Bors, tüm orduları taze ve hevesli, pusudan çıktı. 5 kral ile ordularıyla yüz yüze geldiler ve arkadan döndüler. Çılgınca bir mücadele başladı. Mızraklar kırıldı, kılıçlar çarpıştı, adam ve atlar öldürüldü. Kral Lot, Kral Bors'un ortasından geçtiğini görünce bağırdı, "Hanımefendi, şimdi bizi ölümden ve korkunç yaralardan koru. Tehlike büyüyor, oradan dünyanın en saygıdeğer krallarından ve en iyi şövalyelerinden biri geliyor." "O kim?" diye sordu 100 şövalyelerin kralı. "Galya kralı Bors," dedi Lot. "Nasıl oldu da tüm ordusuyla haberimiz olmadan bu topraklara geldi?" "Ah!" diye bağırdı Kral Karados. "Ben onunla karşılaşacağım, ihtiyaç olduğunda beni kurtar." "Devam et," dediler. Kral Karados tüm ordusuyla yavaşça ilerledi. Bir yay atışı mesafeye geldi. Sonra her iki ordu da atlarını mahmuzladı, büyük bir hızla birbirlerine doğru koştu. Kral Bors, başlangıçta bir şövalyeyle karşılaştı. Mızrakla yere ölü indirdi. Kılıcını çekti, öyle güçlü işler yaptı ki herkesi hayrete düşürdü. Ardından Kral Ban da tüm şövalyeleriyle sahaya çıktı. Daha da büyük bir öfke, gürültü ve katliam eklendi. Sonunda 11 kralın her iki ordusu da titremeye başladı. Bir bedende toplandılar, en kötüsüne karşı hazırlandılar. Büyük bir kalabalık zaten kaçmıştı. Kral Lot dedi ki, "Lordlar, başka yollar seçmemiz gerek, yoksa daha büyük bir kayıp bizi bekliyor. Görmüyor musunuz? Yayaları kaybettik, bir yayayı kurtarmak için 10 süvari gerekiyor. Tavsiyem şu, hizmetçileri bizden uzaklaştıralım. Neredeyse gece. Kral Arthur onları katletmeden bırakmaz. Böylece hayatlarını kurtarabilirler. Bütün kalan süvariyi bir araya getirelim. Rütbesini bozan ya da bizi terk eden herkesi, görecek olan hemen öldürsün. Bir korkağı öldürsek daha iyidir, yoksa o korkak aracılığıyla hepimiz öldürülürüz. Ne diyorsunuz? Çok güzel söylenmiş," diye yanıtladı hepsi. Birbirlerini asla yarı yolda bırakmayacaklarına yemin ettiler. Zırhlarını ve kalkanlarını onardılar. Yeni mızraklar aldılar. Uyluklarına yerleştirdiler. Sarsılmaz bir şekilde, ovadaki ağaçlar gibi hareketsiz bekliyorlardı. Hiçbir saldırı onları sarsamıyordu, bu kadar sıkı bir arada tutuluyorlardı. Arthur bunu görünce büyük bir hayranlık duydu ve çok öfkelendi. "Yine de," diye bağırdı, "inancımla onları suçlayamam. Cesur adamların yapması gerekeni yapıyorlar. Gördüğüm ya da duyduğum en iyi ve en yetenekli şövalyeler bunlar." Ve bunu söylerken Kral Ban ve Bors'u da övdü, soylulukları için büyük bir saygıyla. Şimdi Arthur'un ordusundan 40 soylu şövalye öne çıktı. Düşmana saldırmak için izin istediler. İzin verilince mızraklarını hazırlayıp yola çıktılar. Atlarını son sürate koşturdular. 11 kral da şövalyelerin bir grubuyla hızla ve güçlü biçimde karşıladı onları. Ve karşılaştıklarında, mızrakların çarpışması, zırhların gümbürdeyişi, o gün boyunca işitilmemiş bir uğultu koptu. Öyle acımasız bir baskı, öyle bir öfke, öyle bir vurma, daha önce böylesi görülmemişti. Ve aynı anda Arthur, Ban ve Bors en yoğun mücadelede, sağa sola öldürdüler. Atların ayakları kana bulandı. Katliam, gürültü ve bağırışlar zirveye ulaşmıştı ki, aniden Merlin büyücü geldi. Kocaman siyah bir at üzerindeydi. Arthur'a seslendi. "Efendim, hala durmayacak mısın? 60.000'den yalnızca 15.000 kişi kaldı. Bu mücadeleye devam etme zamanı değil mi? Tanrı, bitmediğiniz için sizden hoşnut değil. Ve o krallar bu sefer tamamen devrilmeyecek. Eğer onlara bir daha düşerseniz, bugünün şansı onlara dönecek. Geri çekilin, konaklamaya gidin, dinlenin. Bugün büyük bir zafer kazandınız. Dünyanın en asil şövalyeliğini yendiniz. Yıllarca o krallar sizi rahatsız etmeyecek. Onlardan artık korkmayın. Acı bir yenilgi aldılar. Onurlarından başka hiçbir şey kalmadı. Ölüyken neden öldüresiniz onları? Doğru söylüyorsun," dedi Arthur. "Tavsiyeni alıyorum." Ve, "Dur," diye bağırdı. Savaşın bitmesi için haberciler gönderdi. Elde edilen tüm ganimeti, Kral Ban ve Bors'a, şövalyelerine ve silahlı askerlerine verdi. Yabancı olarak gösterilebilecek en büyük nezaketi onlara sundu. Sonra Merlin, Arthur ve 2 kraldan veda aldı. Northumberland'da yaşayan kutsal bir münzeviye gitti,
gençliğinde onu besleyen ustası Blaise. Blaise onu görmekten çok mutlu oldu, aralarında her zaman büyük bir sevgi vardı. Merlin ona her şeyi anlattı. Kral Arthur'un savaştaki ilerleyişini, nasıl bittiğini. Her savaşan kralın ve şövalyenin adını tek tek söyledi. Ve Blaise, Merlin'in anlattığı gibi, savaşı kelimesi kelimesine yazdı. Ve bundan böyle, Kral Arthur'un tüm savaşları, Merlin'in ustası Blaise'in kaleme aldığıyla sonsuza dek kayıt altına alındı.